Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'den Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold batik kullanıyorum hanımlar. Bugün şöyle 4 numara tığım var. 1,60 milim bu rengi tek kullanmayacağım. Yanında şöyle siyah kullanacağım hanımlar. Elimde şöyle bir ip vardı. Almak istemedim çünkü sürekli siyah kullanan biri değilim. Ben siyah kullanmıyorum. Siz eğer yelek yapacaksanız bu modeli yapacaksınız. Bunun gibi angora ipler almanız lazım. Siyah angora alırsanız çok uyumlu olur. Siyahla çok güzel oluyor bu model. Şu ara modeli siyah olarak geçiliyor. Bu modelin çıtı pıtı yelek modeli diye geçiyor modelimizin ismi hanımlar. Ben böyle sadece size anlatabilmek için siyah bu şekilde bir siyah elimde vardı. Bunu kullanıyorum. Siz tabii ki dediğim gibi angora kullanın. Şöyle angorayı da göstereyim. Bu renkleri de kullanmak isterseniz hanımlar renk numarasını vermek istiyorum. Şöyle bu da bakın 6297 şöyle 6297 diyelim. Aklınızda daha iyi kalır. 6297 ipimizin renk numarası. Şöyle içinde pembeler, lilalar, yeşiller, kahveler, o şöyle geçişli bir ip. Dediğim gibi ben şimdi siyahla başlayacağım. Batik ipimi kenara alıyorum ve siyah ipimle önce siyah iple başlıyoruz hanımlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum. Dediğim gibi hanımlar benim elimde siyah ip bu vardı. Bunu kullanıyorum. Tabii ki siz angora ile yapacaksanız yine angora siyah ip alacaksınız. 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi doluyorum bir kere. İlk zincirimin içine batıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. 3 seferde çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle dönüyorum. İpimi doluyorum. Bakın şöyle çeviriyoruz. Çevirdim. Zincirimin şöyle dibine batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar çeviriyorum. Zincir kısmına bakın şöyle içine boşluğa batıyorum. İpimi doluyorum. Batıyorum. 1, 2, 3. 3 seferde çekiyoruz. Şöyle yuvalar oluşturuyoruz hanımlar. 1, 2, 3 zincir çeviriyorum. İpimi doluyorum. Bakın zincirin içine boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir tekrar çeviriyorum. İpimi doluyorum. Yine zincir kısmına geliyoruz hanımlar. Çevirdikçe şöyle 1, 2, üçlü bir trabzan. 1, 2, 3 zincir tekrar şöyle çeviriyorum hanımlar. İpimi doluyorum. İçine batıyorum. Şöyle hanımlar. Bir dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 değil 7, 9, 11. Çift sayılı olmayacak. Sayımız hep tek olacak. Eğer batik iple yelek yapacaksanız hanımlar ön, arka hepsini bir yapın. Sonra kol altına gelince bölerseniz batik ip olunca onların geçişleri biraz farklı olduğu için aynı gelmesi için karşılıklı aynı şey ipin renklerini gelmesi için siz onları bir örün. Şöyle uzun artık kaç santim geliyorsa ne kadar yetiyorsa onu bilmiyorum hanımlar. Her beden için değişiyor. Ben bedenleri de pek bilmiyorum söyleyeyim size sayılarını. Onun için uzun bir zincir bu şekilde zincirlerinizi çekersiniz, ölçersiniz. Hem ön hem arka şöyle katlarsınız. Bakın bir gidip gelirsiniz şöyle bu şekilde. Ben biraz da uzattım o şekilde göstereyim size hanımlar. 3 zincir ipimi doladım ve çeviriyorum. İçine batıyorum.
Şöyle trabzan 1 2 3 zincir çevirdim, ipimi doladım, içine batıyorum boşluğa. Şöyle üçlü bir trabzan 1 2 3 zincir çeviriyorum. Her seferinde çeviriyoruz hanımlar. 1 2 3 zincir çevirdim. Bu ipim biraz daha kalın olduğu için şöyle biraz daha geniş uzun geliyor. Sizin daha minik yuvalar olacak hanımlar. 1 2 3 zincir. 2 tane de çekersem siz yaptığınız zaman aklınızda 2 kalır. 2 çekersiniz diye, yoksa ipim kalın olduğu için 2 tane zincir çekmek isterdim hanımlar. Daha minik yuvalar elde etmek için. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Çevirerek şöyle yapıyoruz. 1 2 3 zincir çevirdim. Bakalım tek sayılı olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 değil 17. 1 2 3 zincir ve çevirdim. İçine battım. Şöyle çiftli olmayacak, tekli sayılar olacak. Dediğim şekil şu. Boydan boy olarak yaparsınız. Şöyle ölçersiniz yelek. Bakın şunlar önler. Bu da arka, o şekilde birleşik yapın. Kol altına gelince zaten onu ayırırsınız. Onu o şekilde yaparsınız hanımlar. Dediğim gibi bakın bu şekilde bütün yapın. Ki batık ip olunca onların geçişlerinde herhangi bir sorun olmaz. Zaten baya uzun, ipleri uzun oluyor batıkların. Renk geçişleri, o yüzden aynı şekilde yaparsanız onu o şekilde elde edersiniz. Bakın şu kadar. Ben 2 tane daha örmek istiyorum. 1 2 3 zincir çevirdim. Şöyle 18 değil 19 yapacağım yine hanımlar. Dediğim gibi tekli sayılardan oluşacak. Hem başında hem sonunda model olacak çünkü. Bir zincir çektim, bıraktım. Siyah ipimi bırakıyorum. Şimdi batik ipime geçiyorum hanımlar. Bu şekilde. Batik ipime geçiyorum, alıyorum. Bir zincir çekip şöyle sıkılaştırma. Ve şu şekil içine giriyorum. Bakın ipimin olduğu tarafa. İlk yuvanın içine giriyorum. Şöyle sabitliyorum. Sabitledim. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle ikili trabzan 1 2 3. Bu ipimiz burada kalıyor hanımlar. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bir tane yuva boş bırakıyorum. İkinci yuvaya geçiyorum. 1, bakın bir yuvamız boş. 2 3. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bir yuva boş bırakıyorum. İkinci yuvaya geçiyorum. 1 2 3. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Bir yuva boş bırakıyorum. İkinci yuvaya geçiyorum. 1 2 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar. 3 zincir biz yuva boş bırakıyoruz. 1 2 3 zincir, bir yuva boş bırakıyorum. İkinci yuvaya giriyorum. 3 tane trabzan. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle sıra sonuna geldim. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Bir yuva boş bırakıyorum. Sonuncu yuvanın içine giriyorum. Bakın tekli olunca hem başta hem sonunda bu şekilde yuva oluşturmuş oluyoruz. 3 tane şöyle trabzan. Bir zincir çektim, ipimi uzattım, burayı bırakıyorum bu şekilde hanımlar.
Şimdi siyah ipimize geçiyoruz. Bir tane zincir çekmiştik. Şimdi 1 2 3 zincir daha çekiyorum. 4 tane. 4 tane zincir çektik. Baştaki zincire değil hanımlar. Değil. Şu 3 tane trabzanımız var ya. 1 ile 2'nin arasına. Tepeye değil, araya. Şöyle trabzanın içine giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir. 2 ile 3'ün arasına. Bakın boşluğa. Batıyorum. Şöyle tepe bir şöyle pırpır yapıyorum. 1 2 3 zincir. Bakın 1 ile 2'nin arasına. Şöyle boşluğa araya. Trabzanların arasına batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir. 2 ile 3'ün arasındaki boşluğa batıyorum. Bakın bu şekilde şöyle yuva oluşturuyorum. 1 2 3 zincir. 1 ile ikinci trabzanın arasına boşluğa batıyorum hanımlar. Şöyle araya batıyoruz. 1 2 3 zincir. Boşluğa batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir. Bakın 1 ile 2'nin arasına. 1 2 3 zincir. 2 ile 3'ün arasına trabzanların araya batıyorum. 1 2 3 zincir araya. Bu şekilde bakın sıramı sonuna kadar devam ediyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. 1 2 3 zincir. Bakın sondaki modelimizin 1 ile 2'nin arasına batıyorum. Şöyle trabzan. Sık iğne 1 2 3 zincir. 2 ile 3'ün arasına batıyorum. Şöyle ipimizi ilmeğimizi arkaya alalım hanımlar. Batmayalım ona. Çünkü şimdi onunla devam edeceğiz. Arkaya aldım, ipimi doluyorum, yuvanın içine giriyorum. Şöyle siyah bir trabzan. Bir zincir çektim, siyah ipimi uzatıyorum, bırakıyorum. Şimdi yine batik ipimle devam edeceğim hanımlar. Bir zincir çekmiştim. Şimdi zincir çekmeden bakın şu yuvanın içine gireceğim. 3 tane zincir çektik ya, tepe. Yuvanın içine sık iğne ile şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım, aynı yere batıyorum. 1 2 3 tane trabzan, 1 2 3 zincir ipimi doladım. Diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 3 trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Bakın şu yuvanın içine. 1 2 3 1 2 3 zincir ipimi doladım. Diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Diğer yuvaya geçiyorum ve 3 tane trabzan. Bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Bakın burada şöyle anlatayım size. Bir zincir çekiyorum ve bırakıyorum. Burada bıraktım ve geriye dönüyorum. Siyah ipe geçiyorum tekrardan. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Bir zincir çekmiştik. Şimdi 2, 3, 4 zincir oldu. Ve tekrar modelimi çeviriyorum. Bakın zincirin arasına değil, birinci trabzanla ikinci trabzanın arasındaki boşluğa batıyorum. Bakın şu boşluğa batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir, ikinci ile üçüncü trabzanın arasına batıyorum hanımlar. 1
2, 3 zincir. 1 ile 2'nin arasına. 1, 2, 3 zincir. 2 ile 3'ün arasına. Trabzanların boşluğuna batıyoruz hanımlar. Arasına batıyoruz. Tepesine değil. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. 2 trabzan arasına. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum hanımlar. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar. 3 zincirimi çektim. Sıra sonuna geldim. Bak, birinci ile ikinci trabzanın boşluğuna batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Buradaki 2 ile 3'ün arasına batıyorum. Sık iğne. Buradaki bakın ilmeğimi arkaya şöyle alıyorum. İpimi doluyorum. Şu siyah bakın siyah zincirimize batıyoruz. Bunu bu şekilde hanımlar etrafına kontür geçeceğiz bu şekilde siyahla ki etrafına siyahla oyasını yapabilirsiniz o şekilde. Bakın bir zincir çektim, bunu burada bıraktım. Bak, ipimizin bir zinciri vardı zaten ve yine bakın yuvanın içine geçiyorum sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım, aynı yere batıyorum. 3 tane trabzan. 3 tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Diğer yuvaya geçtim. Ve bu şekilde modelimiz ilerliyor hanımlar. Modelimizin ön yüzü arka yüzü yok hanımlar. Her iki tarafını da kullanabiliyoruz. Ben biraz daha modelimi ilerlettim. Kendini göstersin, ortaya çıksın. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar, şöyle modelimi ilerlettim ve modelimi daha da uzattım. Şöyle söyleyeyim. Daha büyük bir parça yaptım. Niçin daha büyük bir parça yaptım? Şöyle önce modelimi yakından göstereyim size. Daha büyük bir parça yaptım. Yine de bu parçadan yelek olmaz hanımlar. Şöyle kol ve yaka kesimini de bir sonraki videomda, hemen bu videomun üstündeki videoda olacak. Şu şekilde nasıl kol ve yaka kesimi yapacaksınız onu da sizinle paylaşmak istedim. Onun için biraz daha büyüttüm. Bakın şu şekilde bütün bir parça yaparsınız ve şu şekilde şöyle ikiye katlarsınız. Ortadaki zaten bu şekilde olacak ortası. Bu şekilde yelek yapacaksınız hanımlar. Ben kol ve yaka kesimini de göstereceğim bir sonraki videomda. Onun için şöyle biraz parçamı uzattım, büyüttüm. Daha üstüne şöyle açtım, onu yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi daha büyük bir parça yaptım. Modelimizin ön yüzü, arka yüzü yok. Her iki tarafını da kullanabiliriz. İstediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir model. Çok kolay, yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği bir model. Gerçekten çok basit bir model ve şık, zarif duran bir model hanımlar. Bunu şöyle 4-5 günde bir yelek yapabilirsiniz. İnanın, yaparsanız yapabilirsiniz hanımlar. O kadar ki kolay bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Kol ve yaka kesiminde buluşmak üzere. Hoşça kalın.